Bugüne kadar aldığınız kaç tane karar kendinize aitti? Ve bunlar hayatınızda bir dönüm noktası oluşturdu mu? Bunların sayısı bir elin 5 parmağını geçiyor mu? Veya bir tanesini. Şimdi bu parmağa videonun sonunda geleceğiz. Ama onun öncesinde gelin şu eşek sıpalarına bir bakalım. Bu dünyaya yeni gelmiş. Her şeyden bir haber. Bu arkadaşlarımız bilişsel ve motor becerileri kazanmaya başladıkça karar vermeye başlıyorlar. Ama bu karar vermeleri bizlerden biraz farklı ve daha basit düzeyde haliyle. Hayata geldikten sonra temel reflekslerimiz, içgüdülerimiz ve çevremizdeki uyaranlara vermeye başladığımız basit tepkiler aslında ilk kararlarımızın temel kilometre taşları gibi. Örneğin yutma, kavrama, birkaç hafta sonra ebeveynlerin yüzünü tanımaya başlamamız ve gülümseyerek verdiğimiz tepkiler. Yaşımız ilerledikçe belirli oyuncak ve nesneler arasındaki seçimlerimiz, 6 ile 9 aydan itibaren de gözlemlediğimiz sesleri, jestleri ve davranışları taklit etmeye başlamamız ve her geçen gün gelişimimizle birlikte seçimlerimiz de gelişiyor. Hayatımız boyunca bilinçli veya bilinçsiz olarak aldığımız birçok karar var. Kahvaltıda ne yesek, bugün ne giysek, tatilde ne yapsak, kariyerimiz için kararlar, hayat arkadaşımızın kararı, yatırım yapıp yapmamak, karşılaştığımız etik durumlara dair kararlar. O kadar fazla seçimle karşılaşıyoruz ki bunların sayısını ölçmek neredeyse imkansız. Haliyle bu kadar çok fazla seçimle karşılaşınca karar almak bu hayatta pek kolay olmuyor. Özellikle artısı eksi birbirine yakın olan seçimler varsa, sonucunda belirsizlik görünüyorsa, pişmanlık hissi yaşayabileceğimiz bir sonuç oluşabilecekse, duygularımız devredeyse, kısıtlı bir zamanımız varsa, çevrenin beklentisi ve baskısı bir köşede bizi bekliyorsa ve çok fazla seçenek arasında kaybolduysa, tecrübe eksikliğimiz varsa ve beynimizde de bir takım oyunlar dönüyorsa o zaman vay bizim halimize. Peki tam olarak burada ne oluyor? Bir kararla karşı karşıya kaldığımızda beynimiz hemen çevreden ve hafızadan konuya ilişkin gerekli bilgileri toplamaya başlıyor. Algılarımız, duygularımız, gerçekler, deneyimlerimiz vesaire derken elde edilen bilgiler karar için değerlendirilmeye başlanıyor. Bu noktada beynin prefrontal korteks, limbik sistem ve diğer bölgeler devreye girerek önemli roller oynamaya başlıyorlar. Daha sonra çeşitli seçenekler ve eylem biçimleri masaya yatırılıyor ve sonuçlar değerlendiriliyor. Daha sonra karar alınıp eyleme geçiliyor. Eylemden sonra beyin davranışı izliyor ve gerekirse müdahale ediyor. Sonuçtan elde edilen geri bildirim gelecekte kullanılmak üzere tutuluyor. Bu da deneyimi, tecrübe dediğimiz şeyi oluşturuyor aslında. Tamam, bir şekilde bunları geçtik diyelim. Bizler için her şey çok güzel. Sistemler tıkırında ve karar vermeye hazırız artık. Ama bu noktada da bir takım bilişsel ön yargılarımız ve kalıplarımız devreye girebiliyor. Doğrulama yanlılığı adını verdiğimiz bir durumda önceden var olan inanç ve düşüncelerimizi doğrulayan bilgiler bizim için daha öncelikli olurken diğer bilgileri göz ardı edebiliyoruz. Çapa ön yargısında ise aklınıza çapa gelsin. Cidden böyle ilk karşılaştığımız bilgiye çapa atıyoruz ve diyoruz ki tam olarak bu. Kullanılabilirlik ön yargısı ise daha canlı ve akılda kalıcı olan olaylar karar vermede etkili olabiliyor. Batık maliyet etkisi ise bir durum, karar ya da davranışlarımıza yaptığımız yatırım, ayırdığımız zaman, harcadığımız emek ne kadar fazla ise o kararımızdan vazgeçmemiz daha zor oluyor. Bandwagon etkisinde ise inanç ve davranışları sorgulamaksızın nasıl görüyorsak bunları biz de aynı şekilde yapabiliyoruz. En önemlilerinden bir tanesi ise grup düşüncesi. Grup içindeki çoğunluğun kararı muhalif kararları haliyle etkisiz bırakabilir ve bu da istenmeyen kararlar almaya götürebilir. Çünkü grup dışında kalma düşüncesi insanı korkutabiliyor ve daha bir sürü bilişsel yanılsamalar mevcut. Öncelikle bu yanılsamalar bireyden bireye göre ve ortamdaki birçok değişkene göre değişebiliyor. Bizler eğer bu yanılsamaları anlayabilirsek, karar verme sürecindeysek eğer süreç bizler için bir tık daha kolay olabiliyor. Peki nasıl karar vereceğiz? Bununla ilgili birçok kaynak mevcut. Ama genellikle basit ve etkili olanlara baktığımızda bir seçenekleri sınırlandıracağız. Çok fazla seçenek kaybolmamıza yol açabiliyor. Seçeneklerin daha değerlendirilebilir bir sayıda olması önemli. Hangi seçeneklerimiz daha gerçekçi, hangi seçenekler değerlendirilmeye alınmalı? 2. Ne istediğimizi bilelim. Bizim amacımız ne ve biz ne istiyoruz? Hangi seçenekler benim istediğime gidiyor? 3. Eğrisi doğrusu ne bunun? Kaç tane seçeneğimiz varsa amacımız ne? Ne istiyoruz? Artılar neler? Eksiler neler? Ne kazanıyorum? Neyden vazgeçmem gerekiyor? Beni ve çevremi etkileyebilecekse olası senaryolar neler? Gibi bir sürü aklımıza gelen soruları cevaplayıp büyük resmi görmeye çalışıyoruz. 4. Başkalarından tavsiye almak. Ailemize, çevremize ve uzmanlara danışmak bizlere bir içgörü ve farklı bakış açıları sağlayabilir. Lakin bu noktada önemli olan şey onların görüşleri bizim kendi fikirlerimizi yerine geçmeyecek. Örneğin bundan yıllar
önce lisedeyken üniversite tercih listemi hazırlayıp okuldaki psikolojik danışmanla yetinmeyip 4-5 farklı okuldaki hocalarımı ziyaret etmiştim. Onlarla da yetinmeyip Buran merkezdeki hocalarımı ziyaret ederek onlara bu listemi gösterdim ve onların hepsinden fikirlerini aldım. Ve almış olduğum bu fikirleri kendi fikirlerimle harmanlayarak artısını ve eksisini hesaplayıp ona göre bir karar vermiştim. Benim de en çok kullandığım bir sonraki aşama ise hayal etmek. Gelecekte olan kendinizi hayal edebilirsiniz. Bu kararınız sayesinde o şu an nerede ve nasıl hissediyor? Bu noktada eğer zorlanıyorsak 10-10-10 kuralına başvurabiliriz. Bu karar 10 dakika, 10 ay ve 10 yıl sonra etkileri nasıl olacak? Nasıl hissedeceksiniz? Bu noktada süreye takılmayın. Kendiniz için kararınıza göre süreyi yapabiliriz. 10 gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra, bir yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra gibisinden ayarlayalım. Ise ve acil bir aksiyon alınması gerekiyorsa Eisenhower metrisini kullanabiliriz. Görevler acil ve önemli, önemli ancak acil değil, acil ancak önemli değil, ne acil ne de önemli olarak sınıflandırmamız bize nereden başlamamız gerektiğini gösterebilir. Ya da en kötü yazı turu oyunu oynayın. Hadi diyelim bozukluğunuz çıkışmadı. O noktada da benim arkadaşlarımda en çok kullandığım sağ mı sol mu oyununu oynayabilirsiniz. Karşı tarafın hangi parmağın hangi seçeneği temsil ettiğini bilmediği bu oyunda ona sağ mı sol mu diye sorular yöneltiyoruz. Tabii karara göre bu parmaklar arttırılabilir. Görüldüğü üzere karar vermek basit bir iş değil. Yeri geldiğinde kolay olduğu kadar çok zor da bir süreç. Hayatımız boyunca birçok faktörlerin etkisiyle veya bu faktörlerin etkisini azaltarak aldığımız kararlar sonucunda hayat yolumuz şekilleniyor ve bir yaşam sürüyoruz. Ama öyle hayatlar var ki aldığı kararlar doğrultusunda ailesi ve çevresi tarafından üstten iplerle böyle bir kukla gibi yönetilebiliyor. Bu hayatta kendimize ait kararlarımızın olması, hayatımızın dönüm noktalarının kendi kararlarımızla oluşmasına ve kontrol edildiğimiz iplerin kesilmesine, özgür olmamızla birlikte bu özgürlüğün kaygıyı getirmesi ama aynı zamanda kararlarımızın sonuçlarını üstlenerek sorumluluğu tatmamıza, güçlenmemize ve daha fazla hayatımıza dair kararlar alarak çok daha fazla dönüm noktalarını hayatımıza almamıza yol açabiliyor. Ve yaşlanıp şöyle bir geriye baktığımızda daha özgür olmanın, daha dolu bir yaşam geçirmiş olmanın mutluluğu ve huzuru yüzümüze yansıyabiliyor. Hadi seçin bakalım.